Dost kara günde belli olur. Kötü günde dost dosttur. Dara düştüğünüz andan itibaren o kalabalık hemen tenhalaşır. Birkaç kişi kalır, işte o birkaç kişi dosttur. Dar zamanlarda, tehlikeli geçitlerde, bir tarafı uçurum olan virajlarda elinizi tutabilecek olan her kim ise dost odur. Ölüm ve kabir aleminde bize yardım edebilecek olan tek zat Allah'tır. Hakiki dost budur. Sizi defnettikten sonra, dönüp gittikten sonra size kalan kimse dost odur ve orada size eli ulaşan kimse, orada size yardım edecek olan kimse hakiki dost odur. Bir yola çıkarken de, seyahate çıkarken de yoldan önce yol arkadaşınızı seçmeniz gerekir. Yoksa o yol sizi kötü yerlere götürebilir. Bir ince uzun yol üzerindeyiz hepimiz. Bu yolculuk esnasında kimler bizim arkadaşımız? Buna dikkat etmek lazım çünkü bunlardan hesaba çekileceğiz. Arkadaşımız kim ve bizi nereye götürüyor? Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif. Bu haftaki programımızda dostluğu konuşacağız. Ömer Demirbağ hocamın sohbetine beklemeden geçelim inşallah. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizi de iyi gördüm. Hamdolsun hocam, Allah razı olsun. Bugün dostluk kavramını, Evet. dostluk mefhumunu konuşacağız. Hepimizin istediği, beklediği, olmasını arzu ettiği bir kavram, bir duruş. Evet. Ama çoğunlukla da ihmal ettiğimiz bir duruş gibi de bir hali var. Bir tanımlamayla başlayalım hocam. Dostluk nedir, ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Efendim insan kelimesi üns kökünden geliyor. Ünsiyet. Bu ünsiyetin dereceleri vardır ki belli bir basamaktan sonrasına hullet, halil kelimesi oradan türüyor. Dostluk denir. Dostluk vefanın, sadakatin, inancın, emin olmanın, emniyet telkin etmenin şahsında toplandığı zat dosttur ve onun tavrına dostluk denir. Vefa, sadakat, emniyet, ondan bir zarar gelmeyeceğini biliyorsunuz. Bu kişi dosttur. Genel çerçeve içinde söylüyorum. Gerçek dosta ileride geleceğiz. Evet. Ve bu kişiden gördüğünüz her türlü tavır, duruş, eda dostluk tavrıdır. Vefa, sadakat, emniyet. Bu üçünün temerküz ettiği şahıs dostunuz sayılıyor. Ve ondan gördüğünüz her tavır dostluk olarak algılanıyor. Tabii siz de ona aynı şekilde. Bu karşılıklı oluyor. İşteş bir olaydır. Bunun adına dostluk demek mümkündür. Eyvallah. Gerçek dostluk nedir hocam? Gerçeğe geleceğiz. Efendim gerçek dostluk tabii deyimlerimize, atasözlerimize, kültürümüze muazzam sinmiştir. Dost kara günde belli olur. Kötü günde dost dosttur. Yoksa herhangi Bir de çok da anlamıyoruz zaten kimin dost elbette, elbette. Yani herhangi bir ihtiyacımızın olmadığı, darda olmadığımız zaman da dost kim, düşman kim anlaşılmaz. Etrafımızda bir kalabalık, bir çevre, bir topluluk vardır ama bunlardan kaçta kaçı dosttur? Bir imtihandan geçirilmesi gerekir. Ve bu imtihanın ana malzemesi sizsiniz, dara düşeceksiniz. Dara düştüğünüz andan itibaren o kalabalık hemen tenhalaşır. Birkaç kişi kalır, işte o birkaç kişi dosttur. Dost kara günde belli olur sözü bir atasözüdür. İnsanın en kara günü hangi gündür? İnsanın en dara düştüğü gün, en zorluk çektiği gün, musibete uğradığı gün ölüm günüdür. Öldüğümüz gündür. O gün öyle bir gündür ki öz annemizin bile elinin bize ulaşamadığı bir gündür. Kabre bırakır eve döner. İşte kabre bıraktıkları zaman bütün dostlarınızın, hayatınız boyunca sizi tanıyan, size selam veren, yakınlık gösteren herkesin sizi defnettikten sonra, dönüp gittikten sonra size kalan kimse dost odur ve orada size eli ulaşan kimse, orada size yardım edecek olan kimse hakiki dost odur. Ötekiler şu veya bu şekilde geride kalıyorlar. Gerçek dost tamamıyla en tek olduğunuz an olan kabir hayatında sizinle beraber olandır. Kabir hayatında bize dostluk edecekler kimler hocam o zaman? Oradan devam edelim. Çok işte- güzel bir noktaya geldik. Zaten vefat etmiş olan her duyduğumuz yakınımıza ne diyoruz? Allah rahmet eylesin. Bu dilimizde yerleşmiş, kalıplaşmış bir ifade. Allah rahmet eylesin ne demek? Çünkü biz geride kaldık. Artık bizim ölmüş olan kişiye yapabileceğimiz tek şey cenaze merasimini yerine getirmek ve onu götürüp defnetmek. Elimizden bu geliyor. Bundan ötesine müsaadeli değiliz biz.
Bundan ötesine rahmet gerekir. Allah rahmet eylesin dediğimiz zaman artık bizim elimizin ulaşamadığı dostumuza Allah dostluk etsin. Allah'ın rahmeti dostumuz olsun, yakınımız olsun. Bizi berzah aleminde aydınlatsın. O kadar korkup durduğumuz ve hepimizin tek tek fert fert muhakkak başımıza gelecek olan ölüm ve kabir aleminde bize yardım edebilecek olan tek zat Allah'tır. Ve bu demektir ki gerçek ve hakiki dost ömrünüz boyunca size şah damarınızdan yakın olan, vefatınız anında yanınızda olan ve vefatınızdan sonra da size rahmet edecek olandır. Hakiki dost budur. Peki ötekiler dost değil miydi? Elbette dost idi. Fakat ötekilerin dostluğu fani. Kendileri gibi dostlukları da fani. Geride kalıyorlar. Biz fert fert tek başına ölüyoruz. Necip Fazıl'ın harika bir sözü var. Der ki bir kronometre ile bütün insanlığın ölümü aynı saniyeye denk getirilsin. Herkes aynı saniyede herkesin öldüğünü farz edin. Yine de herkes tek başına ölür. Mutlak yalnızlık hali, mutlak teklik ve kimsesizlik hali öldüğümüz andır. Artık kimsenin eli bize ulaşamıyor, annemizin bile. İşte eli ulaşabilen sadece Allah'tır. Ölümü ve hayatı halk eden O'dur. Kabir, berzah, hesap, ahiret yolculuğuna bizi sevk eden, yönlendiren O'dur. Öyleyse tek başımıza kaldığımız bu menzillerde ondan başka yardımcımız yoktur. Öyleyse dost Allah'tır. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Delil istersen Hazreti Peygamber yeter. İbret istersen ölüm yeter. Zenginlik istersen kanaat yeter. Ama en başta ne diyor? Dost istersen Allah yeter. 124 bin peygamberden birisinin adı Halil'dir. Hazreti İbrahim, Halilullah'tır. Halil dost demek. Allah onu dost edinmiştir. Son peygamber Habib'tir ayrı. Allah onu dost edinmiştir. Rivayet olunur ki, tabi peygamber kıssasıdır. Vefat anında Hazreti Azrail aleyhisselam, ölüm meleği, Allah'ın emriyle hepimize bir gün gelecek, ruhumuzu kabzedecek, ölüm gerçekleşecek. Fakat peygamberlere yine Allah'ın emriyle müsaade isteyerek gelir. Peygamber ya, muhatap, nebi. Böyle olunca Allah'ın selamı var der. Nezakeden müsaade ister. Yoksa vakit vade dolmuş zaten. Hazreti Azrail gelir. İbrahim Aleyhisselam'a vaktinin bittiğini, vadenin geldiğini söyler, haber verir. Vazifesini yapacaktır, müsaade ister. Hazreti İbrahim ağlar. Ya Rabbi, sen ki bana dostum diyordun. Şimdi beni göz göre öldüreceksin, öyle mi? Göz göre. Dost dosta bunu yapar mı hiç? Deyince vahiy gelir. Dost da dosta kavuşmak için o aşağıların aşağısında niye beklesin? Deyince ya Azrail vazifeni çabuk yap der. Dostluk böyle bir şeydir. Dar zamanlarda, tehlikeli geçitlerde, bir tarafı uçurum olan virajlarda elinizi tutabilecek olan her kim ise dost odur. Ve bu en ileri ve en son ya da en başta Allahu Teala'dır. Ancak yine Allahu Teala'nın rahmetiyle sevgili kulları, peygamberleri başta olmak üzere onun sevgili kulları, anne babamız, evladımız, bizden sonrakilerin bizim için yaptığı dualar da birer dostluk tezahürüdür. Onların yapmış olduğu bizler için rahmet, mağfiret dilemeleri, haklarını helal etmeleri, bakarsınız Allahu Teala'nın kesinleşmiş bir cezasının önüne geçer. Bizi kurtarabilir. Bu dünyada kimi sadakalar ve anne baba duası nice kaza belanın önüne geçtiği gibi ölüm gibi en dehşetli geçitte de faydası vardır ve o noktada bize faydası olan gerçek dosttur. Hocam güzel bir noktaya geldik. Şimdi kabre kadar bize eşlik edecekler var. Bir de kabirden sonra eşlik etmeye devam edecek şeyler var. Biraz buna değinebilir miyiz hocam? Bize dostluk etmeye devam edecek şeyler neler? Şimdi işte çok nazik bir noktadayız. Ölüm. Hep her insanın mutlaka başına gelecek olan, önceden hiçbir deneyimimizin olmadığı mutlak akıbet ve herkes tek başına yaşayacak. Ölüm dediğimiz olayı hiç kimse yanındaki başka birisi olmayacak. Necip Fazıl'ın dediği gibi rahmetlinin, bütün insanlık aynı saniyede de ölse herkes tek tek ölecek. O kadar ince, dar bir geçit, bir kişilik geçit. Yanınızda kimse yok. Ölüm böyle bir şeydir.
Kimine göre yokluktur, kimine göre başka bir aleme geçiştir. Kimine göre hesaptır, kimine göre şudur, budur. Bir aklı olup da ölüme kafayı takmamış insan yoktur yeryüzünde. Hatta büyük mütefekkirler, batılı büyük kafaların zaman zaman ölümde nice derinliklere indiğini okuyoruz. Sonuna izmeki getirdiğiniz hiçbir dünya görüşü yoktur ki şu veya bu şekilde ölüme karşı bir tarif, bir tanım, bir izah getirmemiş olsun. Esasen ölüm ne? Buna cevap vermeyen dünya görüşü değil, slogandan ibarettir. Ölümü izah etmesi lazım. O ne? Bir aklı olup da ölümü merak etmeyen insan yoktur. Böyle bir akıbet bizi bekliyor. İman etmişiz. Gelen son peygamberin bildirdiğiyle biz ölümü aydınlanmış görüyoruz. Onun dediği neyse öyledir. Hak, Resul'ün dediği, akla güveni öldür. Sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Allah. İkisinden biri. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, cennetin kendisi değil. Orada küçücük bir cennet sunulacak. Keyfiyetini bilmiyoruz. Peygamberimizin bildirdiği kadarını biliyoruz. Ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. İkisinden biri olacak. İşte bu kadar dehşetli, bu kadar korkunç bir yol ayrımı olan ölüm bize ikisinden birinin kapısını açacak. İkisinden birine gideceğiz biz. O noktada cehennem çukuruna düşmemek için elimizi tutacak olan rahmet-i ilahidir. Allah merhamet eder, acır, bırakmaz. Kulunun cehenneme düşmesine mani olursa bu rahmet etti, Allah rahmet etsin dediğimiz bu işte. Budur. Ayrıca yine Cenab-ı Hakk'ın izni ve emriyle dua edenler, himmet buyuranlar, manen yardım edenler, Efendimiz gibi şefaat ehli olanlar o çukura düşmemize yine mani olurlar. Ve ayrıca bazı hadis-i şeriflerde akşamla yatsı arasını ibadetle ihya edenlerin kabir azabından emin olacakları bildiriliyor. Evvabin namazı sünnettir. Efendimiz kılmış, kılın da demiş. Evvabin, evabil değil. Bazıları halkta ebabil diyorlar. Evet. O kuştur, o ayrı. Çok telaffuzu var farklı maalesef. Evvab, innehu evvab. Kimi peygamberler için Allahu Teala böyle buyuruyor. Evvab, her şeyden kesilip hakka dönen demek. Evvab. Akşam namazın bildiğimiz namazdan sonra kılınan namaz evvabin namazı, yani hakka dönüş namazıdır. Ancak İslam ulemasının bildirdiğine göre akşamla yatsı arasında yapılan her ibadet evvabin sayılır. Ve bu ibadetlerin de en mühim tesiri öldükten sonraki kabir aleminde bize yardımcı olmalarıdır. Affa sebep oluyor. Kabir azabından kurtarıyor ki haktır, kabir azabı vardır. Kabir azabının hafifletilmesine ya da tamamen affına vesile oluyor, tavsiye edilmiştir. Evvabin namazı en fazla 6 rekat, en az 2 rekat sünnettir. Ya da akşamla yatsı arasında yapılan zikirler, tesbihler, Kur'an okumalar da evvabin sayılır. Bu vakitte yapılan ibadetlerin kabir esnasındaki o dehşetli halde Allah'ın bize yardımcı olacağına vesile olması umulur. Vesile olması umulur. Peki kabir azabı neden olur? Yine Peygamberimizin bildirdiğine göre en bilinen 2 şey. Birincisi gammazlık. Laf gezdirmek. Emrah Bey, Ömer Bey diyor ki, diyerek birisi benim lafımı alır size getirir. Kabir azabını hak ediyor. İnsanların birinin lafını ötekine götürmek. Doğru olan şeyi götürmek kabir azabı. Hele allayıp pullamak, saptırmak, çarpıtmak, yalan katmak, aman Allah'ım daha beter. Birincisi bu. İkincisi de yine en belirgin Peygamberimiz tarafından bildirilmiş olan temizliğe dikkat etmemek. Bilhassa bilinen hades temizliği, yani ihtiyaç esnasında damla filan atılmasından çekinmemek, aldırmamak, yıkanmamak, üzerinde necaset elbiseyle dolaşmak da yine kabir azabına sebeptir. Peygamber tarafından bildirilmiştir. Kabir azabı bu. Şöyle bir olay da var. Meşhur nakildir bu. Kaynaklarda geçiyor. Huzur-u Nebevi'de oturulurken bir anda yerden bir gümbürtü duyuyorlar. Ya Resulallah bu neydi? Diye sorulunca Efendimiz buyuruyor. 70 yıldır dünyada yuvarlanmakta olan bir taş şu an cehenneme düştü. Hadis-i şerif. 70 yıldır
dünyada yuvarlanan bir taş şu an cehenneme düşmüş bulunuyor. Peygamberimiz bu sözü bitirir bitirmez dışarıdan biri geliyor ve haber veriyor. 70 yaşındaki bir münafık şimdi öldü diye bildiriyorlar. Demek ki kimileri de kabir azabı bile görmeden direkt doğrudan cehenneme düşüyorlar. Peygamberin haber vermesiyle bunu biliyoruz. Şimdi dostluk kavramına döneceğim de bu kadar dolandırdım. Yok, çok güzel, devam edin hocam lütfen. İşte böyle tehlikeler, böyle korkunç iflaslar, Allah muhafaza. hüsranlar yaşamamanın yolu dostluktur. Başta Allah ile dostluk kurmaktır. Tabii onun lütfuyla olur. O kapıyı açar. Allah dostlarıyla dost olmaktır. Ve bildiğimiz maddi anlamda komşularımızdan tutun, günlük hayatta rastladığımız, selam verdiğimiz, arkadaşlık yaptığımız kendi çevremize karşı insanların bizi iyi anmalarını sağlamamız lazım. Dostluk kurmak bu. Bunlar bu dünyada iyi tanınırız. Fakat amaç o değil. Kötü tanısak ne olacak? Gidiyoruz nasıl olsa buradan. Mesele o değil. Ama gittikten sonra, o geçide vardıktan sonra bu dünyada kurmuş olduğunuz münasebetlerin faydası orada. Meyveleri öbür tarafta. Dostluğu orada görüyorsunuz. Mesela hepimizin başına gelecek. Allah korusun demeye dilim var mı? Bir gün korumayacak. Öleceğiz. Bir gün korumayacak. Evet, korumayacağı bir gün vardır. Öldük. İşte bizi götürdüler, gömdüler. Geri döndüler. Biz orada kaldık. Taziyemize oturuldu. İşte her gelen Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Allah mekanını cennet etsin filan der. Herkes bunu söyler. Hiçbirininki kabul olmaz. Bakarsınız bir küçük çocuğun ya Rabbi o amcaya rahmet et. O kabul oldu. Bir anda orası gül bahçesine döner. Kudreti yeter. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Sizden sonra hatırlayan herkesin Allah rahmet eylesin demesi biri bile kabul olsa yeter. Sadece birisi Allah tarafından ciddiye alınsın yeter. Dostluğun sonsuzlukta böyle ebedi güller açmasına vesile olacak meyveleri vardır. Neticeleri vardır. Bu bakımdan dostluk insani bir haslettir zaten. Dostluk budur. Veysel diyor ya, dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Esas neticeyi görüyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Eyvallah. Peki hocam, bir Müslüman nelere dost olmalı, nelere düşman olmalı Evet. hayatında? Tabii bir nokta. yine peygamber tavrıyla Allah için sevmek, Allah için buğz etme yani sevmemek. Allah için, nefsi için değil. Biz genellikle sevgimiz, kalbimiz nefsimizin emrinde olduğu için işimize geleni severiz, gelmeyeni. Onun bir önemi yok. Allah için sevmek ve Allah için sevmemek. Şimdi geçtiğimiz bir önceki Ramazan ayının sonlarında başlayan ve daha sonra haftalarca içimizi kanatan bir olay oldu. Filistin'dekilere yine saldırdılar. Gökten bomba yağdırdılar. Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar, hamile demeden muazzam katliamlar yaptılar. Biz ise bunları televizyonlardan izleyip üzüldük. Bazen gece yatamadık. O mağdur olanlar bizim neyimizdi? Ne bir akrabamızdır, Hiç ne bir görmedik, tanıdığımızdır. bir daha Ara yerde görmeyeceğiz. kilometreleri var. Böyleyken onlar için üzülüyoruz. Bu üzülmede nefs yok. Bir menfaatimiz yok. Bu Allah için sevmenin sonucudur. Bu üzüntü Allah için sevmenin sonucudur. Ve yine onlara bir örnek olsun diye söylüyorum. Başka pek çok örnek var. Onlara zulmeden otoriteye de diş biliyoruz. Lanetler okuyoruz. Protesto ediyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Onlar da bizim hiçbir şeyimiz değil. Bir kısmını kalbi yakınlık duyuyoruz, onlar için üzülüyoruz. Bir kısmına ise buğz ediyoruz. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek budur. Hubbu fillah. Tabii hubbulillah, buğzu fillah Buğzu fillah. gibi. Dostlukta da yine Allah için olan dostluk ebedi dostluktur. Ebedi meyveleri vardır. Arada bir menfaat yok. Arada bir beklenti yok. Nefsani bir haz yok. Allah için seviyorsunuz. Bu dostluğun faydası vardır. Ve öbür tarafta görülür. Bu dünyada ya ne var? Onu sevsem ne olur, sevmesem ne olur diye düşünürsünüz ama öbür tarafta neler olurmuş? Öbür tarafta mutlak iki alternatiften birisini kazanmış oluyorsunuz. Orası gül bahçesi olabiliyor. Onunla dost olduğunuz için. Veysel Karani Hazretleri. Mümin olup da ona karşı içinde bir muhabbet beslemeyen yoktur. İsmini duyduğu zaman şöyle bir Değil mi? tebessüm etme. Değil mi? Hemen anında yüzler aydınlanır. Üveys bin Amir el-Karni. Efendimizin Yemen tarafına dönüp derin nefes alarak
kardeşimin, üveysimin kokusu geliyor diye iltifatta buyurduğu zat. Veysel Karani, çobandır kendileri. Veysel Karani dediğim zaman niye hoşunuza gitti? Asırlar önce yaşamış, vefat etmiş, gitmiş. Ne bir akrabanızdır, ne bir beklentiniz var. Ne menfaatimiz Hiçbir var, şey ne yok. bir şey. Niye onu sevdiniz? Sebep ne? İşte bu dostluk Allah içindir. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Mesela şeyi çok merak ederim. İki kişiyi çok da merak ederim. Uhud Harbi'nde Efendimizin başında miğfer var, tolga. Yani savaş başlığı var. Bu kadar mı insan nasipsiz olur? Bu kadar mı ruhen kararmış olur? Müşriklerden birisi gürzle Hazreti Peygamber'in başına vurdu. Zırh, o başındaki başlık eğilerek yanağına battı ve bir dişi kırıldı. O vuran yaratığı çok merak ediyorum. Bir görmek isterdim onu. Bir de Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i vurup atından düşüren Şemr-i Mel'un adlı kişiyi, bakın dikkat edin, ne kadar büyük bir nefret duyuyoruz değil mi? Ne kadar muazzam bir kin birikmiş. Konuşurken bile ciğerimiz yanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberin yüzünü kanlar içinde bırakmak ve öteki de peygamber torununu attan düşürüp linç edilmesine sebep olmak. Niye bunlardan nefret ediyoruz? Sebep ne? Bize ne? Yüzyıllar önce olmuş bitmiş bir sanki hadise bugün olmuş gibi tüylerimiz kalkıyor. İşte bunun buğzu fillah, hubbulillah budur. Buna devam etmek ve içinde samimi olarak bu sevgiyi ve bu kızgınlığı yaşatabilmek imanın bir gereğidir. İşte dostluğun icaplarından olan dostu sevmek, düşmandan uzak durmak bizim kabir hayatımızda öbür tarafta meyvelerini görebileceğimiz bu dünyada ancak tohumlarını ektiğimiz amellerdendir. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Peki düşmanlığa gelelim biraz. Düşmanlık her zaman kötü bir şey midir yoksa düşmanlık duyduğumuz şeyin mahiyetine göre değişir mi hocam? Evet, elbette mahiyetine göre değişir. Mesela düşmanlık edeceksen nefsin sana düşman. Başka bir Değil şeye mi? ihtiyaç yok Evet, değil mi? Başka nefsinden düşman. büyük düşman mı olur insanın? Düşmanlık da var. Necip Fazıl der ki, fikirsiz öfke silahsız askere benzer. Yani bir öfke varsa, onun karşıtı olan, antitezine olan bir öfke, bir karşıtlık tavrı da mutlaka olmalıdır. Sevginin olduğu yerde düşmanlık vardır. Bu kadar kıskançlıklar, fitneler, fesatlar, dökülen kanlar hep sevgidendir biliyor musunuz? Ey giyip gülgün demadem azmi cevlan eyleyen, her taraf cevlan edip döndükçe yüz kan eyleyen, Fuzuli söylüyor. Ey kırmızılar giyinerek, dikkat çekici elbise, ey kırmızılar giyinerek ortalıkta gezen ve döndükçe yüzlerce kan dökülmesine sebep olan sevgili. Dikkat edin. Bu sevilen bir şahıs. Niye kan dökülmesine sebep? Fitne, kıskançlık. Ey demadem reşk tığıyla benim kanım töküp, mey içip ağyar ile seyri gülistan eyleyen. Kan dökülmesi bu işte. Bir yerde sevgi varsa, güzellik varsa fitne kaçınılmaz. 60 küsur yaşımda bu yaşıma kadar güzel olup da mutlu olanı görmedim. Güzele ulaşıp da mutlu olanı yine görmedim. Güzellik başa bela. Bu vardır. Çok sevilen, çok sevginin olduğu yere zıddiyet itibariyle çok büyük düşmanlıklar da olabiliyor. İşte burada dengeyi sağlamanın, yanlış yapmamanın yolu yine peygamberle, Kur'an'la bize bildirilmiştir. İfrata varmamanın. Mesela şöyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ki muazzam ölçüdür. Tam bir diplomasiden tutun hukuka kadar her şey içinde. Ey iman edenler! Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Sevmeyebilirsiniz. Öfke içinde olabilirsiniz ama adaleti yine de tesis edin. Haddinizi aşmayın. O kızgınlık içinde, kızgınlığınızla o kişinin hak ettiğinden daha fazla bir ceza ola ki, sakın ola ki uygulamayın. Adil-i mutlaktır Allahu Teala. O kadar adildir ki zerre kadar hayır işleyen karşılığını görür, zerre kadar şer işleyen karşılığını, ferman-ı ilahi bize kanununu bildirmiştir. O kadar adil-i mutlaktır ki son vefatına 2 ya da 3 gün var Efendimizin. Son derece bitkinler, hastalar, ateş yüksek, koluna girip getiriyorlar. Minbere de tam çıkamıyor. Birinci ya da ikinci basamakta oturuyor Hazreti Peygamber. Başı çok ağrıdığı için bir şey sarmış başına. O zamanın imkanlarıyla nasıl ilaç yapıyorlarsa bilmiyorum. Bazen o kadar ateşi yükselirdi ki diyor Hazreti Ayşe annemiz.
bir kase soğuk su isterlerdi ve o suya elini batırıp kendi yüzüne sürerlerdi. O kadar şiddetli ateş, göğsü inip kalkıyor filan. Bitkin vaziyette. Oturdular, konuştular. Sohbet esnasında dediler ki, ola ki içinizden birine yanlışlıkla kamçım isabet etmiş olabilir. Deveyi sürerken kamçıyla sürüyorlar. Biriniz yakına gelmiştir. Ben de deveye vurayım derken ona gelmiş olabilir. Böyle birisi varsa şimdi söyle, işte sırtım, gelsin vursun bana. Ben Rabbimin huzuruna kul hakkıyla gitmek istemiyorum. Bunu söyleyen alemlerin efendisi. Bunu söyleyen odur ki yerler ve gökler yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Bunu söyleyen odur ki kendisinden önceki 100.000'i aşkın peygamberin bir misyonu da ona teşrifatçılık yapmaktır. İnsanlığı ona hazır. Bunu söyleyen öyle bir zat. Kimin sırtına vurduysam işte sırtım, gelsin vursun diyen birisidir. Adaleti mutlaka bu. Bu kadar ince, en sevdiğini bile istisna kabul etmeyen bir adalet icra edilecek ve biz kabirden işte o mahkeme salonuna adım atmış oluyoruz. Kabri geçtiğimiz an oraya varıyoruz. Bu kadar inceler incesi bir adaletin tecelli edeceği yerde bizi ilahi azaptan, cezadan kurtarabilecek her ne yapabileceksek burada yapacağız. Ve bunların da başında hakiki Allah için olan dostluk geliyor. Allah için olan dostluk adamı kurtarır. Kurtarır. Ve Allah için düşmanlık. Elbette. Tam tersi Allah için düşmanlık. Oraya gelecektim, unuttum. Lütfen. Şimdi Hristiyanlık kültüründen mi bize sızmış bilmiyorum. Şöyle bir umde vardır ki İslam'da hiçbir yeri yoktur, ilgisi yoktur. Efendim, yüzüne bir tokat atana öbür yanağını çevir. İslam'da böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Efendim ben sadece severim, ben de kötü. Hayır efendim, sadece sevemez. İmkansız. Kuşun iki kanadı var. Bir sevgidir, bir de öfkedir. Öfkesiz fikir olmaz. Öfkesiz inanç olmaz. Gayret diye bir şey var. Eğer bende hiç öfke yok diyorsanız bu riyadır. Buna imkan yok. Yaratılışa, doğaya ters bu. Dolayısıyla Peygamberimiz alemlere rahmet değil mi? Alemlere rahmet. Taif'te taşladılar onu. Taif onunla şereflenmiş. Taif'i şereflendirmiş. Böyleyken Allah'ın son Resulünü taşladılar. Ayaklarından kan sızıyordu. Linçe kalkıştılar. O esnada el açtılar. Rabbim affet. Onlar bilmiyorlar. Bu kadar merhamet sahibidir. Hazreti Vahşi affetmedi mi? Bu kadar merhamet sahibidir. Fakat bizzat savaşa girmiştir, kılıç çekmiştir, şakır şakır düşmanla çarpışmıştır. Hatta Hazreti Ali'den gelen rivayete göre bazen düşman o kadar kalabalık halinde savlet ederdi, hücum ederlerdi ki Hazreti Peygamber'in üzerine. Biz kaçışırdık diyor. O tek başına hepimizin önünde diyor kılıç sallardı, arkasına sığınırdık Hazreti Peygamber'in. Bakın bir taraftan alemlere rahmet, bir taraftan sahibi seyf, kılıç sahibi bir peygamber. Öfke ve merhamet at başı gidiyor. İki kanatlı kartal bu işte. Gerçek iman bunu gerektirir. Yoksa efendim bende hiç öfke yok. Tamam bu laf karşıdakine güzel gelebilir. Ama bu samimi değil, bu imkansız. Bu bir fanteziden ibarettir. Gerçek manada hakiki iman hem merhameti hem öfkeyi en şiddetli şekliyle size gösterir. Yeri geldiği zaman Allah için olan öfkenizde bir anda arslan kesilirsiniz. Yeri geldiği zaman meleksiniz. Bu imanın bir gereğidir. Yoksa ehli iman olan kişi kedinin fareyi aradığı gibi batıl peşinde koşup da kavga etmek için uğraşmaz. Batılı arayayım, bulayım onunla kavga. Öyle bir derdimiz yok bizim. Kedinin fareyi aradığı gibi batıl peşinde koşmaz. Ama batıl karşısında çıktığı zaman arslan kesilir. Hazreti Ömer'den Yavuz'a kadar pek çok örneği vardır bunun. Arslan kesilmenin örneği vardır. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Şimdi bu dostluğun edebiyata olan tezahürlerine yavaş yavaş edebiyata geçelim. Evet. Edebiyatımızda nasıl tezahür etmiştir? Nasıl karşılık bulmuştur? Efendim tasavvufun da tesiriyle tabii mümin kardeş, Allahu Teala buyuruyor ya müminler kardeştir. Mümin kardeşliği, tarikat kardeşliği, dergah bağlılığı, birbirini sevmek, birbirine karşı digergâm olmak, fedakar olmak, vefa göstermek, bütün bunlar genel manada dostluktur zaten. Bütün bunlar dostluktur. Mesela pek çok abdal, derviş, mürit, sufi konumunda olan divan şairlerinin kendi mürşitlerinden bahsederken dost kelimesini kullandığını biliyoruz. Mürşitleri kendilerine işte manen, feyz kaynağı olan kişi onun dostudur.
Şol benim şeyhimi görmeye kim gelir? Zevk ile safalar sürmeye kim gelir? Zevk ile safalar, ahd ile vefalar, bu yolda cefalar çekmeye kim gelir? Şeyhimin ilinde, asası elinde, ol şeyhin yolunda ölmeye kim gelir? Şeyhimin özünü, severim sözünü, mübarek yüzünü görmeye kim gelir? Kim bu? Tapduk Emre. Yunus, efendisi için iki gözü de olmayan 80'lik bir ihtiyar. Bu ne kadar idealize edilme. Acaba ne görüyordu onda? Hiçbir maddi şeyi yok. 40 sene odun taşımış. Hiçbir maddi karşılığı yok. İki gözü de olmayan 80 yaşının üstünde bir ihtiyarda nasıl zevki safa? Şol benim şeyhimi görmeye kim gelir? Zevk ile safalar sürmeye kim? Ne zevki ne safası? Demek ki hep söylüyorum onu. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin benzetişiyle içi bal dolu cam kavanozu dışından yalamak. Göremiyoruz işte. O zevk ile safa neydi? Onu bilmiyoruz. Onu manen emzirdi. Yunus Emre'yi manen emzirdi. Yunus'un Yunus olmasına sebep oldu. İşte dostluk budur. Lütfetti. Siz kimi seversiniz? Sevgi üç şeye karşı olur. Güzellik, kemalat, ihsan. Şimdi üçüncüsü lütuf var, ihsan var, kerem var Yunus'a. Yunus kerem gördüğü yere öyle bir bağlılık gösterdi ki varsa yoksa o. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Dertli ciğerim dağlarım, şeyhim anu ben ağlarım. İlk mısrayı hatırlayamadım. Gel gör beni aşk neyledi. Bu aşk nasıl bir aşk ise önce 80'lik bir ihtiyarda görülüyor. Ondan sonra adı güzel, kendi güzel Muhammed'de görülüyor. Daha da sonra ise beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeru diyerek şah damarından yakın olanı fark etmenin ürpertisiyle hakiki, gerçek, ebedi dostu buluyor. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Hiç bölmek istemiyorum. Sohbet çok Estağfurullah. güzel. Şimdi şöyle bir söz var hocam. Evvel refik, ba'det tarik. Bu ne demektir hocam? Önce dost, daha sonra yol. Ne demek hocam? Yani yola çıkarken asıl hani bir şey biraz daha basite indirgeyelim. Derler ya ev arama, komşu ara. Evet. Derler ya. Hani ev çok güzel olur, mimarisi, villa, harika filan. Ama komşularda iş yoksa, orada huzursuz olacaksanız o evin güzelliği size ne yapsın? Pişman olursunuz. O ev cehennem olur. Bir yola çıkarken de, seyahate çıkarken de yoldan önce yol arkadaşınızı seçmeniz gerekir. Yoksa o yol sizi kötü yerlere götürebilir. Kötü arkadaş kötü yerlere götürebilir. Çok büyük bir alimden bizzat kulağımla duymuştum. 60 şeytanın yoldan çıkaramayacağı kişiyi bir kötü arkadaş çıkarır. 60 şeytan uğraşır, çelme takar, hileler yapar, bin bir fırıldak çevirir. Siz yine yoldan çıkmazsınız. Ama bir kötü arkadaş sizi saptırabilir, cehennemlik edebilir. Nitekim ayet-i kerime vardır. Allahu Teala öteler alemine ulaştığımız zaman ahiret aleminde müminlerin şöyle konuştuklarını bize naklediyor. Diyor ki birisi, şükürler olsun ki onunla arkadaş olmadım. Yoksa ben de şu anda cehennemdeydim. Bu bir ayet. Müminler vaktiyle dünya hayatındayken kendisinin saptırabilecek olan kişilerle olan münasebetlerinde şükürler olsun ki ben ondan uzak durdum. Yoksa Allah beni de onunla birlikte şu anda oraya atacaktı. Şeklinde bildiriyorlar, konuşuyorlar. Allah bu konuşmayı Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak indirmiştir. Arkadaş çok çok önemli. Bir sürü atasözü var. Hangi birini söyleyeyim? Bir sürü atasözü var. İşte mesela ki hadis-i şerif, kişi dostunun dinindendir. Hadis. Efendimiz buyurur. Kişi dostunun dinindendir. Allah Allah, bu peki ben Müslümanım elhamdülillah. Dostum Müslüman olmayabilir mi? Ayet. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Ayet bu. Demek ki benimle aynı Rabbe inanmayan, aynı peygambere tabi olmayan için insani münasebetlerim, medeni ilişkilerim elbette devam eder. Ama dostluk başka bir şeydir. Ben onunla dost olamam. O da benimle olmaz. İstese de olmaz. Dünyada empatinin mümkün olmadığı tek yer inananla inkarcı arasındadır. Ne biri ötekini ne öteki birini anlayamaz, bilemez. İnanç farklı çünkü. Birinde inanç var, diğerinde yok. Bu durumda dostluk imkansız. Öyleyse yolda giderken bu yol nedir?
Tasavvuf yollarını, bunları sarfı nazar ediyorum. Bu yol her insanın içinde yürümekte olduğu yoldur. Hayat yolculuğudur. Anne karnından, alemi ervahtan, anne karnından, bu dünyadan, ölümden, kabirden, berzahtan, hesaptan geçen bir uzun cadde. Bir ince uzun yol üzerindeyiz hepimiz. Bu yolculuk esnasında kimler bizim arkadaşımız? Buna dikkat etmek lazım çünkü bunlardan hesaba çekileceğiz. Arkadaşımız kim ve bizi nereye götürüyor? Bunu herkesin dikkat etmesi lazım. Sadi Şirazi der ki, tabi şiirle anlatıyor, Deha Sadi. Der ki hamamda kil ile yıkanırken kilden gül kokuları geldiğini gördüm. 11. yüzyıl, o zamanlar bildiğimiz sabun filan yok. Ama çok daha mükemmel bir şey var, kil. Çok özel bir çamur. Bazı dere kenarında özel bir topraktır bu. Bu kili alıyorlar oradan. Tabii kalitesine göre çok pahalı da satılıyor. Saraylarda satılanlar servet. Bu kili bir kutu içinde aylarca gül yaprakları içinde bekletiyorlar. Ve gül yapraklarının kokusu toprağa geçiyor, kile geçiyor. Daha sonra yine bazı ameliyelerle onu köpürebilecek bir hale getiriyorlar. Hamamda onunla yıkanıyorlar. Çok fazla 7 sene bekletilen çok kıymetlidir. Saraylarda olur, kullanılır. Kil. Sadi diyor ki hamamda kil ile banyo yaparken baktım ki kilden yani topraktan çamur kokuları, gül kokuları geliyor. Sordum kile, sen dere kenarında ayaklar altında hakir bir avuç çamurdan başka bir şey değilken bu kadar güzel kokular senden nasıl gelmekte diye sordum. Kil zebanı hal ile cevap verdi diyor. Lisan-ı hal, en tesirli hitap lisan-ı haldır. Dedi ki doğru söylüyorsun, ben dere kenarında ayaklar altında hakir bir avuç çamurdan başka bir şey değildim aslında. Ama beni bir kutuda aylarca gül yapraklarıyla hapsettiler, onlarla arkadaşlık ettim. İşte bu koku o arkadaşlığın neticesidir. Eyvallah. Dost bu işte. Güzel arkadaş o ki üzerinde kokusu tüter senin. İnsanlar bilir ki bu onunla arkadaşlık etmiş. Sahabi niye bu kadar büyüktür? Değil mi? En güzel misal. Düşünün. Kız çocuğunu diri diri gömen, puta tapınan, hatta putlara köleleri götürüp koyun gibi kesen, bu kadar vahşi adetlerine mutaassıp bir topluluktan Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlı gibi güller açtı. Bu güller ne hangi güneşle, hangi baharla açtı? Ve bunların büyüklüğü neden, kiminle dostluk ettiler? Dost istersen Allah yeter, Allah yetiyorsa Resulü zaten yeter. Bu kadar. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Yine şiirlerle devam edelim hocam. La Edri'den devam edelim. Evet. Gül, gül dedi bülbül güle. Gül, gülmedi gitti. Bülbül güle, gül bülbüle yar olmadı gitti diyor hocam. Evet. Buradaki ses tekrarlarını da biraz Tabii aliterasyondur. eğilerek. Tabii. Buna benzer şiirler var mıdır edebiyatımızda hocam? Var tabii. Bazıları Aklınıza geliveren var özellikle mı? bestelenmek için yazılır. Fakat orada benim minik bir itirazım vardır. Erbabıyla bunu konuşurken söylüyorum. Yani şiirde sadece ahenk olursa mana geri plana itilir. Şarkı sözüne döner. Bu şiiri biraz yıpratan bir husustur. Şiirin şiiriyetini öldürür. Belli ki bu sadece musikinin yanında. Bestelensin Evet diye. yani bir altyapı olsun diye yazılmış. Fakat bazıları da vardır ki iki kanat, ikisi yani mana da güçlüdür. Şiir de güçlüdür, beste de güçlüdür. Ona Harika. Fuzuli diyoruz zaten. Elbette çoğu bestelenmiş zaten işte. Nihansın Yahya Kemal deden, diyoruz. ey mesti nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım? Benim sensin felekte çare sazım, bana sensiz cihanda can ne lazım? Musikiye bakıyorsunuz, söze bakıyorsunuz, at başı gidiyor. Her şey tam. İkisi de. 95 zaten. Harika. tabiriyle. Hakikaten at başı gidiyor. İkisi de. Yani birini diğerine tercih edemiyorsunuz. Bu şekilde dengeyi sağladığınız zaman ortaya muazzam eserler çıkıyor. Ama sırf o melodiye uysun diye zaten söz yazarlığı deniyor. Söz yazarı deniyor ki çok tuhaf bir kelime. Yazar ne demek? Roman hikaye yaz. Düz yazan düz yazıdır. Yazarın yazdığı düz yazıdır. Şairin yazdığı şiirdir. Doğru. Çok feci bir anlatım bozukluğu olarak bazen yarışma programlarında görüyorum. İstiklal Marşı'nın yazarı kim? Ya İstiklal Marşı roman değil ki. Eyvah. Ne yazarı ya? İstiklal Marşı'nın şairi vardır. Akif'tir demek lazım. Yazarla şair karıştırılıyor. Bir de söz yazarı deniyor. Felaket bir Türkçe iltihabıdır bu. Söz yani güfte demek istiyor. Evet. Yazarıyla şair demek lazım. Çünkü bestelenen parçanın şiiri olur. Güfte, Biz konuya dönelim. Güfte Farsça olduğu için onu Evet, Goft'tan kullanmak, geliyor, evet. kullanmaktan Doğrudur. imtina ediyorlar maalesef. Evet efendim.
İşte edebiyatımızda şiir, özellikle didaktik şiirler, dostluğun, vefanın, sadakatin, insanlığın önemini anlatan milyonlarca örnek var. Bizim edebiyatımız bu bakımdan çok zengindir. Yunus'tan tutun Nabi'ye kadar nasıl iyi insan olunur ve nasıl dost olunur. Bize hep bunun haritasını çizmişler. Bize hep bunu anlatıyorlar. İşte arkadaşını seçerken tabii ki çok dikkatli seçeceksin. Dünya hayatını da ebedi alemini de mahvedecek kişiden uzak duracaksın. Çünkü şeytan sadece vesvese verir. Arkadaş ise fizikidir. Onun için çok daha zararlıdır. Kötü arkadaş günahın, yanlışın, hatanın normalleşmiş halidir. En kötü durum değil mi? Evet. Onu meşru hale getiriyorsun gözüne. O da yapıyor. Ne var? Ben de yaparım. İşte kaydın. Herkes yapıyor zaten. Tabii. Kötü arkadaş budur. Allah muhafaza. İçinizde pusuya yatmış olan nefsi tamamen azdıran, nefsi serbest bırakan, onu tahrik eden kişi kötü arkadaştır. İyi arkadaş odur ki yüzünüze baktığınız zaman size Allah'ı hatırlatır. Sadece simasını görmek size Allah'ı hatırlatır. Ve dost acı söyler. Dost biraz baharatlıdır, biraz acılıdır. Gerçek dost budur. Çekinmez. Çünkü sizin iyiliğinizi düşünür. Sizden dolayı endişelidir. Sizi uyarmak zorundadır. Karşıdan süratle gelen arabanın altında kalmamanız için kolunuzu hemen tutup çeken ve sizi acıtan adam dosttur. Gerçek dost budur. Ama gerçek dostun da kadrini bilmek lazım. İncinmemek lazım. Bilmeniz lazım ki sizin ne diyorsa sizin için söylüyor. Bunu bilmek lazım. Bunu da her nefs kaldıramaz. Eyvallah. Yine şiirle devam edelim hocam. Deruni aşina ol, taşradan bigane sansınlar. Bu bir ziba reviştir, akil ol, divane sansınlar. Evet. Ne demek hocam? Muazzam bir hakikat ifade ediyor. Harika. Deruni aşina ol, taşradan bigane salsınlar. Öyle bir bakış sahibi ol ki, öyle karşındakinin ciğerini gör ki, taşradan görmüyor zannetsinler. Ve gördüğünü bile kimse bilmesin. İkinci mısra. Bu bir ziba reviştir, akil ol, divane sansınlar. Evet, bu bambaşka bir tavır, duruş. Biraz etraflıca Evet, izah geleceğim. alabilir miyiz hocam? Bu bambaşka bir tavır, duruş, gidiştir ki görenler Akil ol, divane sansınlar. öyle akıllı ol ki varsın seni deli sansın. Evet. Evet, gerçek akıl zaten aklın üstüne çıkmaktır ve herkes onu deli sanır. Demiştim buradaki sohbetlerden birinde, tarih delilerin eseridir. Değil mi? Akıllılar yazarlar. Daha. Deliler tarihi yapan adamlar. Akıllı köprü arayana kadar deli suyu geçer. Hedefe varır. Bazen deli olmakta fayda var. Deli olmak aslında aklın en parlak noktasına varmaktır. Geride kalanlar onu idrak edemedikleri için akıl dışı zannederler. Aslında aklın en ileri külli haline geçmiş adam. Bütün büyük dahiler çocukluğunda geri zekalı sanılmadılar mı? Doğru. Mesela Thomas Edison hakkında okumuştum. Okulda bir türlü uyum sağlayamıyor. Yani geri zekalı diyorlar. hatta. Geri Zeka zekalı geriliği diye var. tabii. Hatta öğretmeni bildiriyor işte zaman oranın milli eğitim müdürü kimse konumundaki kişiye bu çocuk yetişemiyor geri zekalı bunu alalım okuldan filan. Oranın eğitim kurumu da bir müfettiş görevlendiriyor. Müfettiş geliyor okula. Thomas Edison artık okula gelmiyor. Hocası istemediği için öğretmeni. Nerede bu çocuk? Diyor işte geri zekalı diye biz de göndermeyin anne babasına. Dedi ki gelmesin okula. Müfettiş hayır bir göreyim diyor çocuğu. Öğretmenle müfettiş Edison'un evine geliyorlar. Edison o sırada evinin önünde oturmuş. Bu ikisi yaklaşınca Edison hiç tavrını bozmuyor. Öğretmen kızıyor. Oğlum diyor ayağa kalk. Müfettiş geliyor. Edison diyor ki kalkamam yumurtalarım soğur. Deyince öğretmen diyor gördünüz işte efendim bu çocuk böyle işte. O da inanıyor geri dönüyorlar. Ne kadar haklı olduğunu ispatlıyor. O gün kuluçka makinesini icat etmiş meğerse. Şimdi işte böyle aklın normal, umumi aklın çok ilerisinde olan kişiler hep deli sanılmıştır. Aklın dışı sana aslında akıl dışı değil, aklın üstünde bu adam. Onu görememişler. Einstein'da da bu görülür. İslam aleminde de bunun çok örnekleri var. Farabi, o da geri zekalı sanılmış. Medreseden kovulmuş. Hatta Farabi hatıratı olarak okumuştum bir yerde. Diyor medreseden çıkarıldım. Dediler gelme artık sen. Ben de evime dönerken çok üzgün, mükedder. O zamanın yüksek medeniyetinde ilim erbabının
medreseden kovulması çok büyük bir utanç vesilesi. Yüz karası diyor. Gizli saklı yollardan seyahat ediyorum. Okuldan atılmak gibi bir Evet, şey. onun Allah gibi. muhafaza. Daha beter, daha beter. Diyor memleketime giderken normal yolu bile kullanamıyorum. Dağlardan tabii kimse beni görmesin. Bir şeyde yoruldum diyor. Bir su başında biraz uyuyayım dedim. Neyse uyudum. Uyandığımda diyor gördüğüm manzara, su işte bahar olduğu için kesilmiş, damla damla akıyor. Fakat her damla aynı noktaya vuruyor. Bir kayayı delmiş. Damla vura kayada yol açmış kendine. Bunu görür görmez kendime dedim ki, asıl ismi neydi unuttum, Abdurrahman mı? Ey Farabi, damla bile devam ederek kayayı deliyorsa, su damlası kadar latif yumuşak bir madde hep aynı noktaya inatla vura orayı delmişse, sen de bu ilişkini halledersin. Vazgeçme. Oradan diyor pes etmedim, geri döndüm. Tekrar geldim medrese. Öldürseniz de ben burada okuyacağım dedim. Aciz kaldılar, beni kabul ettiler diyor. Ve Farabi ortaya çıktı işte. Bütün ilim aleminin ufuk noktalarından muazzam bir zat ortaya çıktı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Aklın ileri noktası zaten geride kalanlar için deliliktir. Doğrudur. Düzgün arkadaşlar, oradan bahs açılmıştı. Dost derken dostu da seçmek lazım. Seçici olmak lazım çünkü dost gömlek giymiyorsunuz. Dikkat edin. Ebedi hayatınızı mahvedebilir. Kabirden sonra bizi bekleyen iki akıbetten birini belirlemede dost çok önemlidir. Orası sizin için gül bahçesi olsun istiyor musunuz? Buradayken dostunuza dikkat edin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Efendim, ben onun gibi olamıyorum. Kimi seviyorum? Abdülkadir Geylani'yi seviyorum. İmam-ı Rabbani'yi seviyorum. Gazali'yi seviyorum. Ama ben onlar gibi olabilir miyim? Onlar nerede? Ben de. Ama seviyorum ya. Seviyorum ya. Allah bunu görüyor ya. Beni onlarla haşredecektir. Çünkü Resulü buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah lütfettiği zaman iyi kötü diye seçmez. Hepsine birden lütfeder. Eyvallah. Dost sizi böyle bir lütfa mazhar olmada yardımcıdır. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi bir dostlarımız var. Bir de dostumuz olduklarını zannedenler var hocam. Yani sadece fiziki yakınlık itibariyle yakınımızda olduğundan dolayı dostumuz zannettiklerimiz var. Hazreti Pir Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor o ilk 18 beytinden birinde. Herkesi ez zannu khod şot yarimen, ez derunimen necost esrarimen. Herkes kendince bana yakın oldu, yakınımda bulundu fakat hiç kimse içindeki sırları araştırmadı. Başka bir hal vardı, onu hiç kimse araştırmadı diyor. Ne demek istiyor hocam? Efendim günlük medeni insani münasebetlerde tabii herkese güler yüzlüyüz, merhaba diyoruz, hal hatır soruyoruz. Çoğu da riyakardır onların. Hal hatır nasılsın? Nasılsın diye sorduğumuzda asla karşımızdakinin nasıl olduğunu belki merak bile etmiyoruz. Ama medeni günlük münasebetin bir gereğidir bu. Onu sorarız. Sorduklarımızdan, karşılaştıklarımızdan, selamlaştıklarımızdan kaçta kaçı bizim iç halimizden haberdardır? Veya biz onları ne kadar biliyoruz? Biz Bilemeyiz. kendi iç alemimizden ne kadar Ne kadar haberdarız? Doğru. Ne kadar haberdarız? Bir hadise nakledeyim size. 1984 Ankara Polatlı'da yedek subay kursiyer okulunda öğrenciyim, askerim. Bir tatsız olay oldu. Çok perişan oldum. Hücre cezasıyla cezalandırıldım askerdeyken. Şu oldu, Çok bu kötü oldu. bir şeydir hocam. Askerlik yapanlar bilir. Daha başka şeyler de oldu. Ümidim kesildi. Yani hayattan firar bile edebilecek halde değilim. Tam bir inkisar hali, tam bir yeis hali. Yüzüm nasıl bir ifadeye bürünmüşse, halim nasıl olmuşsa öyle çökmüş kalmış durumdayım. İki büklüm. Baktım omuzumda bir el. Döndüm bir arkadaşım. Bakın orada 70 kişilik bölükten bir kişi. Eli omuzumda. Beni tanıyordu. Dedi ki üzülme ya, Allah kerim. Bu söz adeta âb-ı hayat oldu bana. Biliyorsunuz Hadi. ama orada Evet. bir manası oluyor. Yani bir kişinin aklına geldi bunu demek. Ötekiler beni seyrediyor. Başıma gelenleri uzaktan seyrediyor. Birisi elde omuzuma koydu. Üzülme, Allah kerim dedi bana. Bu söz yani çöldeyken su aramaktan Serap. tam ümidinizi kesmiş iken birinin size sunduğu bir bardak buzlu su gibi. İşte dost böyle bir şeydir. Size en muhtaç olduğunuz anda elini uzatabilendir. Velev ki çok basit bir hareket olsun. Gönül yapmaktır. Dost budur. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Hocam mükemmel bir beyit var. Diyor ki tab'ım ne mantıku
ne bedi'u, ne beyan arar. Bir harfu savt, söyleşecek hem zeban arar. Biraz etraflıca bir izah isteyebilir miyim? Tekrar okuyayım hocam. Tab'ın ne mantıku, ne bedi'u, ne beyan arar. Evet. Bir harfu savt, söyleşecek hem zeban arar. Hem zeban Ne demek arar. istiyorum? Evet. Bayağı müthiş bir Tabii, hakikati ifade yaratılışım, ediyor. yaratılışım, içim, ruhum, halkıyetim ne güzel söz ister. Ne cafcaflı laflar ister. Ne beyan, ne işte efendim böyle musikili laflar, okşayıcı sözler ister. Bunları geç. Harf ve kelam olmadan beni anlayabilecek, gönülden gönüle mana akışına yol verebilecek dostu istiyor. Hazreti Mevlana'nın biraz önce bahsettiği değil mi? Evet. İçine girip anlamayan değil mi? Müthiş ifade değil mi hocam? Evet. Eyvallah. Yine Fuzuli'den devam edelim hocam. Söz Fuzuli, Nabi, Şeyh Galip Hazretlerine gelmeden, Evet. Hazreti Mevlana'ya gelmeden Olmuyor. program yapılamıyor hakikaten. Olmuyor, Türk kültürünün incileri, mercanları. Şimdi hocam Fuzuli'nin mükemmel beyti var. Herkesin ezberindedir. Buradaki ses olaylarını ve metli heceleri de dikkate alarak izah etmenizi rica edeceğim. Dost bi ferva, felek bi rahm, devran bi sükun, derd çok hem derd yok, düşmen kavi, tali zebun. Tam olarak böyle yazmış, muhtemelen böyle okuyun demek istiyor değil mi hocam? Evet. Derd çok hem derd yok, düşmen kavi, tali zebun. Bu nasıl bir haldir hocam? Ne demek istiyor bu ses olayları? Fuzuli'ye biri nasılsın demiş. O da muhtemelen bunu yazmıştı. Dost bi perva, felek bi rahm, devran bi sükun. Dert çok hem dert yok. Düşman kavi, tali zebun. Yani edebiyatın bütün imkanlarını kullanmış değil mi Evet, hocam burada? Evet, tabii de hakim. İfade mükemmel, bir de izleyenlerimiz belki bilmiyorlardır. O kelimelerde, o vurgu yapılan hecelerde metli hece var Evet. ve uzun okunması 1,5 gerekiyor. hecedir tabii. Vurgulu okunması Derd gerekiyor. çok. Hem dert yok yani gibi. böyle okuyun diyor Evet, adeta. Yani. evet, evet. Biraz izahını Dost alalım. bir perva ne demek? Evet. Perva tabii kontrol demek. Bir perva kontrolsüz demek. Pervasız. Ama pervasız kelimesinin pek çok anlamı var. Bugünkü manada değil herhalde yani. Yani çok anlam zenginliğine uğramıştır. Pervasız, haddini bilmez anlamına geldiği gibi, şımarık anlamına geldiği gibi, sevimli bir çocuk suluk anlamına da gelir. He, Nitekim Nedim'in şiiriyle sevgili bir pervadır. Ama haddini bilmez değildir. evet. Mesela ne diyordu? Nedim çok meşhur. Kim büyüttü böyle bir perva seni var ya. Evet. Kim büyüttü Nazeni'nin böyle Böyle bir pervasını? perva seni. Böyle pervasız diye çeviremeyiz bunu. Böyle sevimli Nazlı, bir çocuk nazenin. suluk, sevimli bir şımarıklık. Bu tavır, sevgiliye ait olan estetik tavır o kadar edebiyatımızı etkilemiştir ki Nedim'den sonra 200 yıl sonraki Çalı Kuşu'na kadar gelmiştir. Çalı Kuşu'ndaki Feride'nin ağaçların tepesine aşağı inmeyen yaramaz Feride'nin bir sevgili oluşunu unutmayın. Çünkü o bir pervadır. Onun o şuh, şen, şakrak, cıvıl cıvıl fıkır fıkır hali güzel kabul edilmiştir. Bir perva cıvıl cıvıl demek. Ancak bir pervanın olumsuz şeyi de vardır. Dost bir perva. Hele dost bir perva oldu mu insana bundan büyük yara yoktur. Eyvah. Dostun pervasızlığı kadar insanın içinde derin yara açabilecek başka bir darbe düşünemiyorum. Çünkü dosttan geliyor. Hani Mansur'u götürürlerken idama herkes taşlıyor, linç hali. Şibli yaklaşıyor, gül atıyor. Gül atınca ah diyor Mansur. İlk defa ona tepki veriyor. Soruyorlar, bu kadar taş yedin, yüzün gözün kan içinde. Adam gül attı ya, niye bağırdın? Diyor ki taş atanlar bilmiyorlar beni. Beni bilmezler. Şibli gül attı. Dostun attığı gül bile bizi incitir. O biliyor. Değil mi? Tabii bilenin attığı gül bile bizi incitir. Dost bir perva olduğu zaman, çünkü sizi bilen, halinizi anlayan, o pervasız davrandığı zaman ondan gördüğünüz ıstırabın tarifi bile yok. Fuzuli bir kere baştan 2 kelimeyle fuzuliliğini ortaya koyarak ıstırap şiirine giriş yapıyor. Dost bir perva. En vefa göstermesi gereken, en çok şefkatine, merhametine muhtaç olduğum, sırtımı dayattığım o bir perva. O pervasız, anlayışsız, kontrolsüz incitti beni. Bunu diyor. Dost bir perva, felek bir rahm. Felek, tabii felek aslında gök demek.
Kader-i ilahiyeye karşı edepsizlik olmasın diye bizim Doğu kültürünün uydurduğu bir günah keçisidir felek. Evet. Herkes ona saldırır, kadere bir şey demesin diye. Affedersiniz, amiyane tabirle eşeğe vuramayan semerini Heh, vurur onun diye bir gibi. sözümüz Evet, var ya. evet. Bir kum torbası. Tam o misal. Evet. Felek bir rahm, felek acımasız, devran bir sükun. Gelip geçen günler, devirler, olaylar, hadiseler ise bir türlü kararında değil, durmadan değişiyor. Dert fazla, dert ortağı yok. Niye yok? Çünkü dost bir perva. Dost bir perva olunca dert ortağı kalmadı. Dert ortağı oydu çünkü. O bile bizi incitti diyerek Fuzuli daha Matla Beyt'ten itibaren korkunç bir yıkılmışlık, bir hüsran, bir iflas haliyle şiire giriş yapmaktadır. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim.